Selam arkadaşlar, aileye selamlar olsun. Bir önceki videomda arka fonu kurmuştuk. Böyle ufaktan bir fon yapmıştık kendi içimizde, ev içerisinde. Şimdi hazır böyle bir fon varken videoyu da burada çekelim dedik. Bu videonun içeriği başlıktan da gördüğünüz gibi 50 milim lens. 50 milim lens, 1.8 bir lens var elimde. Hani şöyle söylerler, genelde herkesin çantasında olması gereken bir lens derler. Niye herkesin çantasında olması gerekiyor? Bir kere ucuz bir lens. Ucuzluğunun yanında birçok anlamda işimizi görebilecek çözümsel bir lens. Nedir işte? 1.8 diyafram açıklığı var. Maksimum 22 diyaframa kadar çıkabiliyor. Arkaya hani böyle alan derinliği koyabileceğiniz en ucuz lenslerden bir tanesi. Genelde bütün fotoğrafçı arkadaşlar çantasında taşırlar. Düğün çekimlerinde de kullanılır, hayat kurtarır. Hiçbir lensin yoksa 50 milim bir lensin varsa bile bununla bile oldukça fazla işler yapabilirsin. İçerisinde 5 tane bıçak var. Bu 5 bıçak sayesinde bir nebze alan derinliği koyuyor. İşte otomatik netlemesi, manuel netlemesi gibi bir sürü hikayesi var. Ama burada anlatmak istediğim konu, bu lens iyi bir lens, güzel bir lens. Fakat şöyle bir özelliği var. Bir gün çekim esnasında böyle lenslerin havada uçuştuğu bir durum düşünün. İşte birileri lensi atıyor, oradan o geliyor, oradan o geliyor. Maalesef ki bunun yapısı plastik olduğundan şöyle bir durum gerçekleşiyor. İster istemez elinizden ya da arkadaşının elinden düşebiliyor. Düşünce de şu oluyor. Belki videoda çok görünmedi ama onunla birlikte ben de düşüyordum. Bir gün lens düştüğü zaman böyle bir hayal kırıklığı oluyor içerisinizde. Neydi? Hayat kurtaran, herkesin çantasında olan bir 50 milim lensiniz vardı. Ama artık yok. Çünkü iki parça. Bu anında direkt en üstteki lens merceği anında en ufak bir yere düşürmeleri de şey yapıyor. Peki ne yapacağız? Bunu bu süreçte çöpe mi atacağız? Hayır, çöpe atmayacağız. Bu videonun ana içeriğinden bir tanesi de buydu. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız lens sizden istem dışı elinizden düşerse nasıl onarımı yapılacak? Şimdi onu göstereceğim. Diğer setup'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Şimdi bu lens düştü bir şekilde, istenmeyen bir şekilde. Ya siz düşürdünüz ya da herhangi bir arkadaşınız düşürdü. Hayaller, ümitler kapkaranlık oldu ondan sonra. Allah dediniz, 50 milim lens gitti, hayat kurtarıyordu. Artık hayatımızı kurtaracak bir lens yok diye düşündünüz belki ama durumu öyle değil. Hatta hazır bu düşmüşken böyle burasını da silebilirsiniz. Şöyle şurasını da silebilirsiniz. Madem hazır düşmüş, içinde tozlar mozlar varsa şey yapın diye. Ben böyle bir hava verdim ona. Bir de bir hava da buna verdim. Şimdi buradaki format şu. Şurada bir netleme halkamız var. Bu netleme halkamızı herhangi bir çakı yardımıyla çıkartıyoruz. Daha sonra isterseniz bunu buradan tekrar Japonla yapıştırabilirsiniz. Evet, bunu buradan çıkardık. Buradaki şu netleme halkası saat yönünün tam sonuna kadar gelebildiği kadar gelmesi lazım. Bunun üstünde bir numara vardır. 2 diye bir numara var. Arkasında herhangi bir numara yok. O 2 numarası siz saat yönünü çevirdiğiniz zaman 52 milim yazan yer şuraya denk gelmesi lazım. İçeride de zaten bir kanal var, görüyorsunuz. Aynı kanalın da karşılığı var. Bunu böyle bir şekilde bunu buraya öpüştüreceksiniz böyle. Bakın. Bastırıyoruz. Hafif sağa sol bastırıyoruz. Tak diye oturuyor. Tak diye oturduktan sonra tek yapmamız gereken şey, tekrar sağa çeviriyoruz. Saat yönüne kadar. Şurada bir çentik var. Bu netleme ile ilgili bir çentik. Bunu da tam buradaki kanalın içerisine oturtturduğumuz zaman, lap diye kapattığımız zaman, isterseniz dibini Japonla yapıştırabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi artık lensimiz çalışıyor. Herhangi bir çıkma, sallama ya da herhangi bir şey yok. Bir daha düşürmediğiniz takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten ufak tefek düşmelerde gene yok ama işte oldu ki yukarıdan düştü.
sıkıntı olabilir. Valla basit bir olay. Hani herkesin yapabileceği bir olay. Kendinize iyi bakın dostlar. Bıçağımızı da kapatalım. Ali'ye selamlar olsun. Ne diyorduk? İsterseniz abone olabilirsiniz. İsterseniz yorum yazabilirsiniz. İsterseniz de hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Kafanıza göre takılın. Görüşmek üzere. Bay bay.